12 Nisan 2018, Cape Town, Güney Afrika. 4 milyon insanın yaşadığı bu şehir, modern dünyanın hiç görmediği bir felaketin eşiğindeydi. Musluklar kapanmak üzereydi. Sular kesilecekti. Barajlar %14'e kadar düşmüştü. Şehir yönetimi korkunç bir karar almak zorunda kalmıştı. Day Zero'yu ilan etmek. Hiçbir şehrin başına gelmesini istemediği o gün. Evlerin, iş yerlerinin musluk suyunun tamamen kesileceği gün. İnsanların sıra bekleyerek askeri kontrol noktalarından günlük 25 litre su alacağı gün. Bu bir film senaryosu değildi, bu gerçekti ve Cape Town, modern çağın ilk büyük şehri olarak suyu tükenmek üzereydi. Peki bu nasıl oldu? Bir şehir bu noktaya nasıl geldi ve daha önemlisi sırada hangi şehir var? Cape Town, Güney Afrika'nın en güzel şehirlerinden biri. Akdeniz iklimi, Mavi Denizi, dağları. Ancak 2015 yılında kimse şehri bekleyen tehlikeyi fark etmedi bile. Her şey yavaş başladı. 2015 yılında normalden daha az yağış. Sonra 2016, yine kuraklık. Ardından 2017. Üst üste 3 yıl yetersiz yağmur. Ama kuraklık tek sebep değildi. Aslında bu kriz birden fazla sorunun bir araya gelmesiyle patlak vermişti. İlk sebep nüfus artışı. Cape Town'un nüfusu hızla büyüyordu. Daha fazla insan, daha fazla su demekti. İkinci sebep tarımsal su tüketimi. Tarım sektörü su kaynaklarının büyük kısmını kullanıyordu. Üçüncü sebep iklim değişikliği. Yağış düzenleri değişiyordu. Bilim insanları uyarmıştı ama kimse bu kadar çabuk olacağını düşünmemişti. Ve son sebep su yönetimi. Eski borular, kayıplar, yetersiz planlama. Bunların hepsi bir araya geldiğinde ortaya çıkan tablo korkunçtu. Ekim 2017'de durum kritik hale gelmişti. Barajlarda yalnızca 5 aylık su kalmıştı. Şehir yönetimi acil durum planlarını açıklamaya başladı ve ilk kez o kelime telaffuz edildi. Day Zero. Gün 0, barajların %13,5'e düştüğü gün olacaktı. O gün geldiğinde şehrin belediye su hatları büyük ölçüde kapatılacak ve sakinler günlük 25 litre su almak için 149 noktadan birine gitmek zorunda kalacaktı. 4 milyon insan günde 25 litreyle yaşamaya çalışacaktı. Sadece içmek için değil, temizlik, yemek, çamaşır, her şey için. Bir duş bile 200 litre su harcar. Şimdi 25 litreyi düşünün. Cape Town'un 4 milyon sakini 12 Nisan 2018'de büyük bir içme suyu kıtlığından kıl payı kurtuldu. Ancak oraya varmadan önce şehir büyük bir dönüşüm geçirmek zorunda kaldı. Günümüzde dünya genelinde 4 kişiden biri, 2,1 milyar insan güvenli bir şekilde yönetilen içme suyundan yoksun. Bu insanlardan 106 milyonu işlenmemiş yüzey kaynaklarından doğrudan içiyor. Dünya nüfusunun 1/4'ine ev sahipliği yapan 25 ülke her yıl aşırı yüksek su stresiyle karşı karşıya. Bu ülkeler düzenli olarak yenilenebilir su kaynaklarının neredeyse tamamını kullanıyor. Hindistan, yeraltı suları hızla tükeniyor. Milyonlarca insan susuz kalma tehlikesiyle karşı karşıya. Kaliforniya, yıllardır süren kuraklık. Colorado Nehri kuruyor. 40 milyon insanın su kaynağı tehdit altında. Orta Doğu, su kıtlığı bölgede istikrarsızlığın temel sebeplerinden biri. İklim değişikliği durumu daha da kötüleştiriyor. Ama karanlık bir tablo çizmek yetersiz kalır. Çünkü bazı ülkeler çözümler üretiyor. İsrail bugün ihtiyacından %20 daha fazla su üretiyor. 1959'da geliştirilen damla sulama teknolojisi, bir tüp, vana ve damlalıklar ağı kullanarak suyun neredeyse %100'ünü doğrudan bitki köklerine uygular ve böylece tarımsal üretimi tehlikeye atmadan ürün yetiştirmek için kullanılan su tüketimini azaltır. İsrail'in 5 büyük tuzdan arındırma tesisi var. Bu tesisler sayesinde ülke ihtiyacından fazla tatlı su üretiyor. Deniz suyu içilebilir hale getiriliyor. Singapur, su yönetiminde dünyaya örnek bir ada ülke. Geri kazanılmış su, Singapur'un su gereksinimlerinin %40'ını karşılıyor. NeWater teknolojisi kullanılarak temizlenen su, ultra temiz, birinci sınıf geri kazanılmış su oluşturmak için geri dönüştürülüyor. NeWater, atık suyu 3 aşamalı bir süreçle yeniden kullanılabilir hale getiriyor. Mikrofiltrasyon, ters ozmoz ve ultraviyole dezenfeksiyonu. Sonuç, Dünya Sağlık Örgütü standartlarını karşılayan içilebilir su. Hollanda, denizin altında yaşayan bir ülke.
Yüzyıllardır su yönetiminde uzman. Baraj sistemleri, akıllı sulama, yağmur suyu toplama. Bu ülkeler bize bir şey öğretiyor. Su krizi çözülemez değil. Teknoloji, planlama ve toplumsal bilinçle geleceği değiştirebiliriz. Dünya Bankası'nın raporuna göre dünya her yıl 324 milyar metreküp tatlı su kaybediyor. Bu miktar 280 milyon insanın yıllık ihtiyacını karşılamaya yetecek miktarda. İklim değişikliği gerçek ve su krizini derinleştiriyor. Kuraklıklar daha uzun, yağmurlar daha düzensiz, sıcaklıklar daha yüksek. BBC News'in haberine göre araştırmalar 11 büyük dünya şehrinin 2040 yılına kadar içme suyunu tüketeceğini öngörüyor. Londra, Tokyo ve Miami listenin başında gelen küresel sıcak noktalardan üçü. Cape Town dersini aldı. Halkı hala suyu dikkatli kullanıyor. Belediye yeni sistemler kuruyor. Tuzdan arındırma tesisleri çalışıyor. Ama soru şu, başka şehirler dersini almadan krizin içine girecek mi? Dünya nüfusu artıyor. 2050'de 10 milyar olacağız. Daha fazla insan, daha fazla su demek. Ama kaynaklar sınırlı. Küresel sulanan tarımın %60'ı zaten aşırı yüksek su stresiyle karşı karşıya. Özellikle şeker kamışı, buğday, pirinç ve mısır. Cape Town bize gösterdi ki bu sadece Güney Afrika'nın değil, Kaliforniya'nın değil, Hindistan'ın değil. Bu hepimizin sorunu. Peki biz kendi Day Zero'muzdan nasıl kurtulabiliriz? Değişim aslında banyomuzdaki o muslukta başlıyor. Duş süresini kısaltmak, gri suyu dönüştürmek, bahçeyi akıllıca sulamak bunlar birer başlangıç. Fakat sadece evimizdeki musluğu kısmak yetmez. Tükettiklerimizin görünmez maliyetini de görmeliyiz. Giydiğimiz tek bir kot pantolonun bedeli 10.000 litre su. Yediğimiz bir hamburgerin maliyeti 2400 litre. Bireysel çabalar kıvılcımdır ama yangını söndürecek olan toplumsal bilinçtir. Cape Town halkı işte bunu başardı. Onlar birleşti ve felaketi durdurdu. Artık teknolojiyi, İsrail'in damla sulamasını, Singapur'un dönüştürülmüş suyunu örnek almalıyız. Hükümetlerden sadece yol veya bina değil, akıllı su planlaması ve sızdırmayan altyapılar talep etmeliyiz. En önemlisi çocuklarımıza suyu öğretmeliyiz. Onlar suyu sonsuz bir kaynak değil, korunması gereken bir hazine olarak görmeli. Çünkü Cape Town krizi bize sert bir gerçeği fısıldadı. Musluğu açtığımızda suyun akması kazanılmış bir hak değil, büyük bir lütuftur. Day Zero, tarihin tozlu sayfalarında bir not olarak kaldı. Ama bir fikir olarak hala kapımızda bekliyor. Belki bir gün siz de o musluğu çevirdiğinizde beklediğiniz su akmayacak. İşte o sessizlik gelmeden önce şimdi harekete geçme zamanı.